Komşumuz Hanife teyze var. Tam 8 aydır konu komşuya hep soruyor. Bayat ekmeğiniz var mı? Varsa verin de kuşlarım cama geliyor. Islatıp onlara veriyorum. Çok da zayıflamıştı Hanife teyze. Kiracıydı. Rutubetini çok ucuza oturuyorum diye çekiyorum diyordu oturduğu evi. Eşinden dul maaşı alıyordu. Gülen, şaka yapan, muhteşem bir teyzemizdi Hanife teyze. Ama son günlerde o Hanife teyze gitmiş, yerine suskun, düşünceli, daha durgun bir Hanife teyze gelmişti. Bir gün annem dolma yaptı. Bir tabak dolmayı uzatarak, hadi koş, bunu Hanife teyzene götür, sıcak sıcak yesin dedi. Hemen koşarak Hanife teyzenin zilini çaldım. 75 yaşındaydı. Yavaş yavaş gelerek kısık sesle kim o dedi. Ben de Hanife teyze ben Zeynep dedim. Tamam yavrum açıyorum kapıyı dedi. Annem dolma yaptı Hanife teyze. Açarsan kapıyı dolmayı sana vereceğim dedim. Kapıyı açtı, elimden aldı, yüzüme baktı ve şöyle bir yutkundu. Allah razı olsun kızım. Ben de tam yemek yiyecektim. Şimdi bunu yerim dedi. Hanife teyzeye annem tabağı istiyor dedim. Hanife teyze kapıyı kapatmayı bıraktı, mutfağa yöneldi. Ben de o sırada gayri ihtiyari şöyle bir içeri baktım. Oturma odası karanlıktı. Işığı yaktım. Bir baktım masanın üstünde bir bardak su ve ıslatılmış ekmekler tabağı vardı. Hemen koşarak kapının önüne çıktım. Hanife teyze tabağı uzattı. Evladım, iki cihanda aziz ol dedi. Annene de selam söyle. Sağ ol Hanife teyze dedim. Eve geldiğimde annem, ne o? Ne oldu o suratından düşen 1000 parça deyince anneme anlatmak istedim. Anne, Hanife teyze tabağa bayat ekmekleri doğramıştı. Onları yiyordu dedim. Annem gülerek dedi ki, olur mu kızım öyle şey? Baban da emekli, o da eşinden emekli. Olur mu öyle şey? Baban kadar maaş alıyor. Sen yanlış düşünmüşsündür, yanlış görmüşsündür. Onları kuşlar için yapıyordur dedi. Biz geçiniyorsak ki biz 3 kişiyiz, o tek başına hayli hayli geçinir dedi. Ertesi akşam anneme yine ne pişirdiğini sordum. Etli kuru fasulye olduğunu öğrendim. İçime bir kurt düştü. İçim içimi kemiriyordu. Akşam yemeğine oturmadan anne, Hanife teyzeye de bir tabak götüreyim mi dedim. Annem hemen kuru fasulyeyi hazırladı. Götür de şöyle bir güzel yesin dedi. Sıcak tabağı elime aldım. Hanife teyzenin sesi. Yine kapıyı tıkladım. Kim o? Hanife teyze aç kapıyı, ben Zeynep. Gülümseyerek yüzüme baktı. Hanife teyze, annem kuru fasulye yolladı. Bilmem ki sever misin dedim. Nimeti ayırt etmem olur mu be evladım? Allah razı olsun. Hanife teyze unutmadan annem tabağı istiyor dedim. Hanife teyze mutfak yoluna yönelir yönelmez ben de doğru içeri koştum. Masanın üstünde bir bardak su. Yine ıslak ekmeklerin konduğu yarısı yenmiş bir tabak ve annemin bir gün önce verdiği dolmadan 4 tane kalmıştı. Soracaktım artık, sormalıydım. İçim içimi kemiriyordu çünkü. Hanife teyze beni kapıda göremeyince içeri yanıma geldi. Sanki gözlerime baktı. Sor der gibi. Bu ıslak ekmekleri sen mi yiyorsun dedim. Hani kuşlara veriyordun bunları? Buğulu mavi gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Üzmüş müydüm acaba onu? Anlayamadım. Daha 15 yaşındaydım. Bu soru nasıl sorulur bilemiyordum. Ama evet, ağlatmıştım Hanife teyzeyi. Gözlerime bakarak, evet yavrum, ben yiyorum dedi. Benim bir oğlum, bir de kızım var. Ama onlar burada değiller. Onlar başka ildeler. İkisi de çalışıyor. Araba alacaklarmış.
Bana kredi çektirdiler. Aldığım para ancak kiraya, elektrik ve suya gidiyor. 3-5 kuruş kalıyor ya da kalmıyor. Ben de ekmek isteyemedim insanlardan. Hani kol kırılır, yen içinde kalır ya. Böyle biliriz biz. 3 yıl böyle idare edeceğim. Kimseye söylemem mi? Bu sefer benim gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Tabağı aldım, kapıdan çıkarken arkamdan seslendi Hanife teyze. Güzel kızım, Zeynep'im, kimseye söyleme mi? Ne olur, bak evlatlarım da duyar, onların da gücüne gider dedi. Eve geldim ve bağıra bağıra ağlamaya başladım. Annem şaşırdı. Ne oldu kızım? Biri bir şey mi yaptı sana, bir şey mi söyledi? Olanı anneme tek tek anlattım. O da çok üzüldü. Böyle vicdansız evlat olmayacağım anne dedim. 3 yıl boyunca tüm mahalle Hanife teyzeye kimimiz sabah kahvaltıları götürdük. Kimimiz öğlen yemekleri götürdük. Kimimiz akşam yemekleri götürdük. Ve Hanife teyzemizi 2 ay önce kaybettik. Hastayken okul çıkışına uğramıştım. Bana iyi kalpli meleğim sen mi geldin dedi. Şükür borç bitti. Artık rahat edersin Hanife teyzem dedim. Evet, borç bitti. Senin sayende, komşularımın sayesinde bitti. Sıkıntısız, ekmek derdi düşünmeden günler geçireceğim. Nihayet Rabbime şükür dedi. Rabbim seni korusun evladım. Rabbim seni evlatlarınla imtihan etmesin dedi. Rabbim seni kimseye muhtaç etmesin. Kuru ekmeğe muhtaç olmaya mı dedi. O kadar üzgünüm ki. Bizim halkımız direnemez. Bizim komşumuz isteyemez. Bizim komşumuz aç yatar, kimseye derdini söyleyemez. Komşu çok önemlidir. Komşu bir avuç tuzdur. Bende kalmamış, sende vardır diyen. Külüne muhtaç olduğundur komşu. Başkasının yarasına merhem olandır. En kusursuz insandır komşu. Komşumuz, akrabamız, yardımımıza koşanımızdır. Görmezden gelirsek Allah da bizi başkasına muhtaç eder. Hanife teyzeleri unutmayın. Arayın, bulun onları. Allah bütün vicdanlı kullarına vicdanlı evlatlar, merhametli komşular nasip etsin.